Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz ahududu modeli yelek çalışmasını yapacağız. Benden çok fazla istek almıştı. Gerek Instagram sayfamda gerekse YouTube'daki yorumlarınızla benden çok fazla istenmişti. Bugün bu videomda sizlerle bu yeleğin nasıl yapıldığını göstereceğim, anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Daha önce patiğini yapmıştım arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Patiğini de yaparak takım oluşturabilirsiniz. Bere, boyunluk, hatta eldivenini de yaptım. Onların videoları da kanalımda mevcut. Onları da yapıp güzel bir takım oluşturabilirsiniz yeleğimize. Evet arkadaşlar, yeleğimizin boyutu 1-1,5 hatta 2 yaşa göre uyumlu bir yelek oldu. Boyutları bu şekilde. Buyurun hep beraber yeleğimizi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 3,5 numaralı şişime toplamda 80 ilmek attım. 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ajur çalışmasına başlayacağız. Sıra sonuna geldiğimizde de yeleğimiz kız bebekler için olacağından dolayı düğme deliğini açacağız bu tarafta. Ben kullandığım ipi de göstereyim sizlere. Kartopu Baby One 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında, anti peeling özellikli bir ip ve renk numarası da K705. Evet, aynı renk örmek isteyenler için. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak sıra başında ve sıra sonunda 7 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Bu yeleğimizin sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. Daha sonra ilk olarak 2 ilmek öreceğiz. Bir artıracağız, bir örüp bir artıracağız. Daha sonra aralarda 5'er ilmek öreceğiz ve arka tarafa geldiğimizde bir defa 6 ilmek örüp o şekilde artırmamızı yapacağız. Diğer bütün aralarımız 5 ilmek olacak. En başta 2 ilmek olacak. Daha sonra 5'er ilmek ve ortaya geldiğimizde de 6 ilmek, bir kerelik 6 ilmek örüp ondan sonra artırmamızı yapacağız. Evet. Şimdi artırmalarımıza başlayalım. Dediğim gibi ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra 2 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir kere daha doluyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ve 5 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir kere daha doluyorum. Çıkardım. 1 2 3 4 ve 5 ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir kere daha doladım. 1 2 3 4 5 ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir kere daha doladım. 1 2 3 4 ve 5 ördüm. Bir doladım. Bir ördüm ve bir kere daha doladım. 1 2 3 4 5 ördüm. Bir doladım. Bir ördüm ve bir daha doladım.
Şimdi burada bir kerelik 6 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. Bir doladım, bir ördüm ve bir doladım. Evet. Tekrar 5 ilmek devam edeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bir doladım, bir ördüm, bir daha doladım. Bir 2 3 4 5. Bir doladım, bir ördüm, bir daha doladım. 1 2 3 4 5 ördüm, bir doladım, bir ördüm, bir daha doladım. 1 2 3 4 5 ördüm, bir doladım, bir ördüm ve bir daha doladım. Çıkardım. Sıramızın başında 2 ilmek örmüştük. Tekrar 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 4 6 ve 7 haroşa ilmeğim kaldı. Onları da haroşa olarak örüyorum. Yalnız burada düğme deliği açacağız. Şöyle yapalım. 2 4 5 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi ördük. 7 ilmekten bir tane doluyorum. Bir tane kesiyorum. Düğme deliğimizi yapmış olduk. Geri kalan ilmeklerimi haroşa olarak ördüm ve bitirdim. Evet arkadaşlar, düğme deliğimizi de açmış olduk. Şimdi arka tarafta arkadaşlar 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördük ve diğer bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyoruz. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ters ilmek, pardon, haroşa dedim, ters ilmek olarak örüyoruz. 7 ilmeğimiz haroşaydı zaten. Daha sonra 7 ilmekten sonra sıra sonuna kadar 7 ilmek kalasıya kadar bütün ilmeklerimizi, artırmış olduğumuz ilmekler de dahil, hepsini ters örgü örüyoruz. Örgümüzün ters tarafında. Bir daha göstereyim, yanlışlık olmasın. Evet, bu şekilde ters örgü olarak hileğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Sonra tekrar beraber örelim. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka tarafında bütün ilmeklerimizi ters olarak örmüştük. Sıramızın başında 7 ilmeğimizi her zaman dediğim gibi haroşa olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar 2 kere yani 4 sıra diyeyim. 4 sıra boyunca hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Yani ön tarafta düz, arka tarafta ters. Ön tarafta düz, arka tarafta ters. 4 sıra ördükten sonra tekrardan ajur çalışması yapacağız. 4 sıramızı örelim. Gelelim. O zaman hep beraber tekrardan devam edeceğiz. Dediğim gibi 7 ilmeğimiz devamlı haroşa. Diğer ilmekler ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü olarak örelim 4 sıra boyunca, sonra gelelim. Evet arkadaşlar, ben 4 sıramı daha ördüm ve toplamda burada
Düzleri saydığımızda bu artırma sırasından sonra 5 sıra oldu. Çünkü artırma sıramızı yaptıktan sonra arka tarafı da örmüştük. Daha sonra 4 sıra daha ördük. Yani toplamda 5 sıra örmüş olduk. Şimdi artırma sıramızdayız arkadaşlar. Artırma sıramızı da yapalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğim haroşaydı zaten. İlk artırmaya başladığımda burada 2 tane düz örmüştüm. Daha sonra burada bir artırmamızı yaptığımız için 3 tane örüyoruz. Bakın orta ilmeğimiz. Bu orta ilmeğimiz bütün artırmalarımızda hep orta ilmeğimiz olarak kalacak. Bu ilmeğimizin önünden ve bu ilmeğimizi ördükten sonra artırmalarımızı yapacağız. Evet, burada da hem bu taraftan hem bu taraftan artırma olduğu için arada 7 ilmeğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Sayalım: 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bakın orta ilmeğim. Bir önünden artırıyorum, örüyorum, bir tane de arkasından artırıyorum. Tekrar örüyorum. Yine 7 ilmeğim. Evet. Tekrar bakın orta ilmeğime geldim. Bir önünden örüyorum, bir arkasından. Evet, tekrar orta ilmeğim, doladım, bir ördüm, bir tane daha doladım. Evet. Yine orta ilmeğim, bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Evet, orta ilmeğim, doladım, ördüm, doladım. İlk sıramızda artırma yaparken arka tarafta bir kerelik 6 ilmek örmüştük bir dilimde. Orada da arkadaşlar 8 ilmeğimiz oluyor. Yani aklınız karışmasın. Evet. Bu şekilde artırmalarımızı hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Diğer artırma sıramızda da yine bu orta ilmeğimizi takip ederekten bir önünde ve bir arka tarafında artırmalarımızı yapacağız. Evet. Tekrar bakın orta ilmeğim, bir önünde artırdım, ördüm ve bir de arkasında artırdım. Tekrar orta ilmeğimi doladım, ördüm ve doladım. Evet, yine orta ilmeğim, doladım, ördüm ve doladım. 2, 3. Evet. Bu artırma sıramızı da bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar. İkinci artırma sıramızı da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi
arka tarafı ilk 7 ilmek ve son 7 ilmek hariç bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorduk. İlk ve son 7 ilmeğimiz her sırada haroşa olarak devam edecek. Şimdi arka sırayı dediğim gibi ters örgü öreceğiz. Daha sonra ön tarafa geldiğimizde tekrar düz örgü, tekrar ters örgü, tekrar düz örgü, tekrar ters örgü. Toplamda 5 sıra öreceğiz. Yani 5 sıra dememin sebebi arkadaşlar, şimdi ön sırayı ördük, arka sıradayız ya. Arka sırayı da sayıyoruz. Bir arka sırayı öreceğiz ters örgülerle. Ön tarafa geleceğiz. İkinci olarak ön sırayı öreceğiz. Döneceğiz. Arka tarafı 3. sıra olarak öreceğiz. Geleceğiz. Ön sırayı 4. sıra olarak öreceğiz. Döneceğiz. Arka tarafı 5. sıra olarak öreceğiz. Daha sonra tekrardan artırma yapacağız. Dediğim gibi bu orta ilmeğimizi takip ederek orta ilmeğimizin bir sağından bir solundan hep artırmalarımız bu şekilde olacak. Aynı şekilde bir miktar öreceğim. Yeterli uzunluğa geldiğinde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bu arada düğme deliklerini de 10 sırada bir yapabilirsiniz. 11, 12 sırada bir yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben 12-13 sırada yapmayı düşünüyorum. Geldiğimde yine onu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Ben artırma sıralarımı bitirdim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve son olarak 6. artırma sıramı yaptım. Arka tarafı da ters örgülerle örüp örgümün düz tarafına geldim. Ve 13 sıra sonra bir tane daha düğme deliği açtım. Şimdi arkadaşlar burada bütün ilmeklerimizi 3 sıra boyunca haroşa öreceğiz. 3 ya da 4 sıra fark etmez. İsteğinize kalmış. Dediğim gibi artırma sıralarımda yine orta ilmeğimin kenarlarına bir sağından bir solundan artırdım. Aralarda 5 sıra olacak şekilde düz, önlerde düz, arkalarda ters örgü olarak ördüm. Bakın aralar hep 5'er sıra. Yine orta ilmeğimiz hep aynı şekilde bir sağından bir solundan artırmalarımı yaptım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bütün ilmeklerimizi, artık artırma yok. Bütün ilmeklerimizi 3 ya da 4 sıra haroşa örüp gelelim. Ondan sonra kol ayrımlarını yapacağız. Kollarını keseceğiz. Bedenleri birleştirip ahududu modelimize geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben toplamda 3 sıra haroşamı ördüm. Kollar için şimdi kesimimizi yapacağız. Evet. Önler için 33 ilmek. 33 bu tarafta, 33 bu tarafta. Kollar için 43, 43 bu tarafta ve arka için de 60 ilmek ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu taraftan örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi örgümüzün ön tarafından başlıyoruz. Ön bedenini örüp kol tarafına geldiğimiz zaman kesme işlemine başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30, 31, 32 ve 33. Evet. Ön beden için 33 ilmeğimizi ördük. Çıkartıyorum ilmek tutucumu. Şimdi burada 43 tane ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 2 ilmeği bir alarak kesiyorum. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve bunu da çıkartıp 43. Evet, bu ilmeği de buraya taktım ve bakın kolumuz için 43 ilmeğimizi kesmiş olduk. Bu şekilde. Evet, şimdi sırada arka bedenimiz var. 60 ilmeğimizi yine düz olarak haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. Tekrar kol için ayrıma geldiğim zaman kesmeyi tekrardan göstereceğim arkadaşlar. 60 ilmeğimi, toplamda 60 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka bedenimi ördüm. Şimdi ilmek tutucumun oraya geldim. Tekrar burada 43 ilmeğimi kolum için keseceğiz. Evet, tutucumu çıkardım. Başlıyorum kesmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve ilmek tutucumu çıkartıp son ilmeğimi de bu taraftan kestim ve ilmeğimi şişime taktım. Evet. Bakın. Bu kolumuzu da bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi ön beden için devam ediyoruz örmeye. Şimdi arkadaşlar arka tarafta birleştirmesini göstereceğim. Kol altında ikişer ilmek artırma yapacağız. 2 ilmek sağ kolundan, 2 ilmek sol kolunun altından artırma yapacağız. Onları göstereceğim size. Daha sonra da modelimiz için kuruluma başlayacağız. Evet. Ve sıramızı tamamladık. Şimdi şu şekilde size göstereyim. Evet. Yeleğimiz bu şekilde robasını bitirmiş olduk. Şöyle düzgün bir şekilde göstereyim. Bakın robamızı yapmış olduk. Evet arkadaşlar, bu robayla robanın altına istediğiniz modeli de uygulayabilirsiniz. Yani her model için gidecek olan bir roba çalışmasıdır bu. Ve çok basit, yani herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir roba çalışmasını tamamlamış olduk. Şimdi artık beden kısmına geçiyoruz. Dediğim gibi kol altlarında artırmalar yapacağım. Başlıyorum. İlk 7 ilmeğim her zamanki gibi yine haroşa olarak örüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi ters örgülerle devam ediyorum.
Evet, bu sırada artırmalarımızı yapacağız. Beden kısmımızı birleştireceğiz. Ve ön sırada da model kurmak için ters ve düz örgülerimize başlayacağız. Model kurulumunu yapacağız yani. Evet. Ön beden kısmını ördük ve burada 2 tane artırma yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra örgüme devam ediyorum. Sıkı bir şekilde atıyoruz bu kol altındaki ilmekleri. Daha sonra örerken zaten onlar gevşeyecek, fazla ip kalıntısı olmasın diye. Ve ters örgülerden devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde birleştirdik. Evet, şimdi kol altındaki artırmalarımızdan sonra arka bedeni birleştirdik. Şu anda arka bedeni örüyoruz. Daha sonra yine diğer kol altında da artırmalarımızı yapacağız ve ön bedeni de birleştireceğiz. Evet, arka için 60 ilmek ayırmıştık. Önler için 33 ilmek ayırmıştık. Evet. Arka bedenimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi ön bedenle de birleştirilmemize az kaldı. Evet, arka bedeni bitirdik. Yine tekrar 1 ve 2 tane artırmamı yaptım. Dediğim gibi sıkı yapalım. İpimizi sıkalım. Çünkü fazladan ip kalmasın. Evet. Şimdi ön bedeni de ters örgülerle tekrardan birleştiriyoruz. Ve örgümüze devam ediyoruz. Evet, bu şekilde bütün parçaları birleştirmiş olduk arkadaşlar. Ön bedenle arka bedenleri, ön bedenlerle arka bedeni birleştirmiş olduk. Evet, şimdi sıra sonunda 7 ilmek kalasıya kadar yine ters örgülerimizle devam ediyoruz. Sıra sonundaki 7 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Sayalım: 2, 4, 6 ve 7. Evet. 7 ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Evet arkadaşlar, şimdi ahududu modelimizi yapabilmemiz için model kurulumuna başlayacağız. Yine her zamanki gibi ilk 7 ilmeğim haroşa, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 haroşa, 2 ters örüyorum, 1 düz örüyorum, 2 ters örüyorum, 1 düz örüyorum, 2 ters, 1 düz, 2 ters ve 1 düz. Evet.
Arkadaşlar bu sırayı bu şekilde 2 ters bir düz olarak öreceğiz. Arka sırayı da tersleri ters, düzleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. Şimdi dediğim gibi bu sırada 2 ters bir düz olarak kuracağız. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz olarak örüp geleceğiz. O sırada ahududularımız için artırmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. Örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ters düz örgülerimizi de kurduk. Şimdi ahududunun yapılışına geçiyoruz. Yedi ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane ters ilmeğim var ve düz ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Buradaki düz ilmeğimin içinden 1 2 3 4 ve 5. 2 tane tersimi öreceğim ve bu düz ilmeğimi düz olarak örüp geçeceğim. 2 tane tersimi öreceğim ve bu düz ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 tersim var. Bu düz ilmeğimi örüp geçeceğim. 2 tersim var ve bu ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 2 tersimi örüyorum. Bir önceki düz ilmekte model kurduğum için bu düz ilmeği düz olarak örüp geçiyorum. 2 tersimi örüyorum. Bu düz ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, kanalımda ahududu modelinin ayrıntılı bir şekilde anlatımı mevcut. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Yalnız yine ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu düz ilmeğimizi örerek geçtiğimiz için buradaki düz ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu aradaki iki ters ilmeklerimiz hep aynı şekilde ters olarak devam edecek. Örgümüz bitesiye kadar. Şimdi buradan ilmek çıkartıyoruz. Hep ilmeğimizi düz ilmeklerden çıkartıyoruz. Bir düzden çıkartıyoruz, bir düzden çıkartmıyoruz arkadaşlar. Evet, buradan çıkardım, buradan çıkarmadan geçiyorum. Evet, buradan çıkartacağım. Evet. Ve buradaki düz ilmeğimi örerek geçiyorum. Evet. Tekrar 2 tersimi ördüm. Bakın, buradaki düzü örerek geçtim ve buradan ilmek çıkartıyorum. Evet. 2 tane tersimi örüyorum. Bu düzümü örerek geçiyorum. 2 tersimi ördüm ve buradaki düz ilmekten çıkartacağım. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Ahududu modelimiz bu şekilde kuruluyor. Bu boş olarak geçtiğimiz düz ilmeklerimizi de ikinci sırada birinci ahududularımız bitirdikten sonra bu düz ilmeklere kuracağız ahududularımızı arkadaşlar. O yüzden bu sırada onları boş olarak geçiyoruz. İkinci sırada modelimizi onlara kuracağız.
Evet. Bu şekilde bir tane düzümüzü boş geçiyorum. Bir tane düz ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Düzümü boş örüyorum. Terslerimi yine ördüm. Ve buradaki düzden ilmek çıkartacağım. Evet. Modelimiz bu şekilde kuruluyor. Evet, terslerimi ördüm. Düzümü ördüm. Geçtim. 2 tane tersimi ördüm. Bu düzümden ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 2 tersimi ördüm. Düzümü örüp geçiyorum. 2 tersimi örüyorum. Ve ilmeklerimi çıkartıyorum. Tekrar 2 ters. Bir düz. 2 ters. Ve modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tersimi ördüm. Bir düzümü örerek geçiyorum. Tekrar 2 tersimi ördüm. Düzümün içinden ilmeklerimi çıkartıyorum. 2 tersimi ördüm. Bir tane düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Ve düzümün içinden ilmeklerimi çıkartıyorum. Tekrar 2 ters. Düzümü örüyorum. Ve 2 tersimi örüp 2, 4, 6, 7 tane haroşamı da örüyorum. Ve model kurma sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ön sırada artırmalarımızı yaptık. Şimdi arka sıradayız. Evet, arka sıraya geçiyoruz. Şimdi bu ilk 7 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Evet, haroşalarla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşamızı ördük. 2 düz ilmeğimiz var. Bir tane tersimiz var. Ve 2 tane düz ilmeğimiz var. Şimdi burada 5 tane artırmış olduğumuz ilmek var. Bu 5 tane artırmış olduğumuz ilmekleri örgümüzün arka tarafında düz öreceğiz. Ön tarafında ters öreceğiz. Evet, 2 tane düzümüzü ördük. Bu 5 tane artırmış olduğumuz ilmekleri de düz örgü olarak örüyoruz. Sonra tekrar 2 düzümüz var ve bir tane tersimiz var. Evet. Tekrar 2 düzümüz ve 5 tane artırmış olduğumuz ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. Ve tekrar 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir tane tersim var. 2 düz ilmeğim var. Ortada 5 tane artırmış olduğum ilmekleri de düz olarak örüyorum. Evet. Ve 2 tane daha düz ilmeğim var. Tekrar bir tersim, 2 düzüm ve
5 tane artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, 2 tane tersimi örüyorum. Bir tane düzüm örüyorum. Tersim. 2 tane düzüm vardı. Pardon. Bir tane tersim vardı. Tekrar 2 düz. 5 tane artırmış olduğum ilmekleri düz ve tekrar 2 ilmeğim düz ve bir tane tersim. Evet, arka tarafta, örgümüzün arka tarafında düz ilmeklerimiz fazla arkadaşlar. 5 tane artırdığım ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet. Bir tane tersim var. 2 tane düzüm var. 5 tane artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar 2 düzüm var ve bir tane tersim var. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Artırmış olduğum ilmekleri de düz ilmek olarak örüyorduk. O şekilde örelim. Sıra sonundaki 7 tane ilmeğimiz haroşaydı. Onları da örüp gelelim. Evet, ben arka sırayı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız. Dediğim gibi artırmış olduğum ilmekleri arka tarafta düz olarak örüyoruz. Ön tarafta da ters olarak örüyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğim vardı ve 5 tane artırmış olduğum ilmekleri ters olarak örüyorum ve tekrar 2 tane ters ilmeğim var. Evet, örgümüzün arka tarafında düz ilmeklerimiz çok, ön tarafında da ters ilmeklerimiz çok arkadaşlar. Evet, bir tane düzüm var, 2 tersim vardı, 5 tane artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Ve tekrar 2 tane tersim var. Toplamda 9 ters önde, 9 düz arka tarafta. Evet, bir tane de arada düz ilmeğim. Evet, tekrar ters ilmeklerim toplam 9 tane oldu. Zaten 2 sağında 2 solunda ters ilmeklerim vardı. Bir tane düzüm var ve diğerleri ters. Evet, bir tane de düzüm var. Şimdi arkadaşlar, örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Bakın, artırmış olduğumuz ilmekler 2 sıra oldu şimdiden. Bu şekilde ön tarafta ters, arka tarafta düz olarak örüyorduk artırmış olduğumuz ilmekleri. Şimdi buradaki 2 sırayı 5 sıraya tamamlayıp gelelim arkadaşlar. 5 sıraya tamamladığımızda buradaki ahududularımız tamamlanmış olacak. Daha sonra buradaki düz ilmeğimizin içinden yine ahududu modeli yapacağız. Evet, dediğim gibi 5 sıraya tamamlayalım. Şimdi bu sırayı gideceğiz sıra sonuna kadar. Bizim tamamladığımızda 2. sıramız olacak. Arka tarafı geleceğiz. 3. sıramız olacak. Ön tarafı gideceğiz. 4. sıramız olacak. Arka tarafı tekrardan gideceğiz. 5. sıramız olacak. Evet, 5 sıraya tamamlayalım. Tekrar geri gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 5 sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde 1 2 3 4 ve 5 sıramı tamamladım. Şimdi artık birinci ahududularımızı kapatacağız
ve ikinci ahududularımızı kuracağız. Bunun için de bir tane tığa ihtiyacımız var. Şu şekilde göstereyim. Kalın bir herhangi yün tığı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğim vardı. Onları da ördüm. Şimdi 5 tane ilmek artırmıştık burada. Onların hepsini birden alıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi, tığımı aldım ve ipi içinden geçiriyorum. Şişime taktım. Yanında hemen 2 tane ters ilmeğim var. 1, 2. Daha önce boş bıraktığımız düz ilmekten ilmek çıkartacağız bu sefer. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ve 5 tane ilmeğimi topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir geçirdim. Şişime taktım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu ilmekten çıkartıyorum. 5 ilmeğimi çıkartıyorum. Evet. 2 tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi bir topluyorum. Şişime takıyorum. Ve devam ediyorum. Evet. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Boş olan düz ilmeklerimizin içinden ilmek çıkartacağız ve daha önceden çıkartmış olduğumuz 5 ilmeğimizi de toplayacağız. Evet. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2 ilmeği bir aldım. Evet, 2 tersimi ördüm ve 5 ilmeğimi toplayacağım. Evet. Düz ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartacağım. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi topluyorum. Evet. Taktım. 2 tersimi örüyorum ve düz ilmeğimin içinden ilmek çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar, sıra sonunda 7 ilmek haroşamızı örüp geleceğim arkadaşlar. Aynı şekilde 5 ilmeği topluyoruz ve düz ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, ben ön taraftaki işlemimi bitirdim. Bir ahududu modelimizi bitirdik ve diğeri için ilmek attık. Evet, bu şekilde bakın, ilk ahududularımız oluşmuş oldu ve şimdi bu düz ilmeğimizin olduğu tarafa ahududumuzu kuracağız. Yani çaprazlamasına gidecek. Şimdi arkadaşlar, yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Şimdi ne yapıyorduk? İlk 7 ilmeğim haroşa olarak örüyorum.
Daha sonra 2 tane düz ilmeğim var ve bakın artırmış olduğum ilmekleri de düz olarak örüyordum. Evet, artırmış olduğum ilmekleri de arka tarafta düz olarak ördüm. Bu ilmeğim, bu tek olan ilmeğimde ön tarafta ahududumuzu kapattığımız 5 ilmeğini bir aldığımız ilmek oluyor. Onu da arka tarafta ters olarak öreceğiz ki ön tarafta düz ilmek olarak yukarıya çıkacak. Evet. 2 tane düzüm var. Ve artırmış olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüyorum. Sonra 2 tane düzüm daha var. Ve tekrardan o 5 ilmeği beraber kapattığım ilmek ters olarak örüyorum. 2 düz ilmeğim var. 5 artırmış olduğum ilmekleri örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğim var. Ve tekrar bu aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız. Ve bir önceki ahududumuzda yaptığımız gibi ahududumuzun üzerindeki sıra 5 sıra olasıya kadar, burası 5 sıra olasıya kadar, yani şurada artırmalarımızı yaptık ya, artık burayı büyüteceğiz. 5 sıra olasıya kadar öreceğiz ve geldiğimizde tekrardan bu artırmış olduğumuz 5 ilmeği bir alıp yan tarafta düz giden ilmeğimizden tekrardan ilmek çıkartıp 3. ahududu sıramıza geçmiş olacağız. Aynı işlemleri tekrarlayarak yapacağız ahududu modelimizi ve ben çok fazla videoyu uzatmamak için ahududularımı yapacağım. Kaç sıra ahududu yapacağımı geldiğimde söyleyeceğim arkadaşlar. Ben yeterli uzunluğa gelesiye kadar örüp geleceğim. O zaman tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, ben uzunluğumu tamamladım. Toplamda bakalım, sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ahududuları da şimdi kapatacağız beraber. Bu şekilde size hatta ölçüsünü de vereyim. Koltuk altından başladığımız zaman 20,5 santim, 20,5 santim koltuk altından itibaren toplamda 11 tane ahududumuz olmuş olacak. Düğme deliklerini de 13 sırada bir açtım. En başta gösterdiğim şekilde düğme deliklerimi açtım. Toplamda 1 2 3 4 ve 5 tane düğme deliği açmış oldum arkadaşlar. Şimdi artık yeleğimiz istediğimiz boyuta ulaştı. Şimdi bu son ahududularımızı bitirip haroşa kısmına geçeceğiz. Şimdi ben sizlere son ahududuyu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Daha sonraki sırada da hep beraber haroşaları örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane haroşam vardı zaten baş kısımda. Sonra 2 tane ters örgüm var. Evet. Sonra ahududularım için artırmış olduğum 5 ilmeği bir alıyordum. Ve tek seferde çıkartıyordum. Ve devam ediyorum. 2 tersimi ördüm. Normalde modelimizi yapacağımız zaman buradaki düz ilmeğimizin içine model yapmamız gerekiyor.
Yalnız biz artık bitireceğimiz için modelimizi kurmadan geçiyorum. Evet, olan modellerimizi kapatıyoruz ve yeni model kurmuyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde ahududumuzu bitirdim ve düz ilmeğimizi örerek geçiyorum. Bir, iki, üç, 4 ve 5 ilmeğimi aldım. Tek seferde geçirdim. Evet. Düz örgümü de örüp geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar aynı şekilde ahududlarımızı kapatalım. Düz ilmeklerimizin içine model kurmadan devam edip geçelim. Sıra sonunda 7 ilmeğimizi de haroşa örüp arka sırada gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Ahududularımı kapattım. Şimdi artık arka sırada arkadaşlar hiçbir işlem yapmayacağız ve sadece haroşa örgüye başlayacağız. Lastik kısmımız olacak bizim. Haroşa örgülerle örgümüzü tamamlayacağız. İstediğiniz kadar örebilirsiniz. 4 sıra, 5 sıra, ne kadar isterseniz o kadar uzunlukta örebilirsiniz haroşanızı. Bu şekilde. Bakın, artık model yapmayacağım. Sadece haroşa, bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yani ben haroşa örgülerimi düz örgülerden oluşturduğum için önde ve arkada hep düz ilmek yapacağım. Bu şekilde. Evet. 4-5 sıra uzunlukta haroşalarımızı örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Toplamda 5 sıra haroşa ördüm ve kollarımızı kestiğimiz şekilde, yani 2 ilmeğe bir alarak yaptığım kesme tekniğiyle kapattım. Düğmelerimi diktim ve bu şekilde yeleğime sahip olmuş oldum. Şimdi ben bunun ölçülerini de vereceğim sizlere. Bakın. Artırma yerine kadar, yani kol kesimine kadar 12 santim, koltuk altından etek ucuna kadar 24 santim ve şu ortadan, boyun kısmından 32-33 santim, 32,5-33 santim civarı boy uzunluğumuz da oldu arkadaşlar. Evet, yeleğimizin boyutu 1-1,5, hatta 2 yaşa kadar bile uyumlu bir yelek oldu. Çünkü esnek bir model arkadaşlar, kullandıkça da esneyecektir. 2 yaşa bile çok rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmını da yazarsanız oradan sizlere cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Evet, herkes kendine iyi baksın. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.